Bu Andrew Wakefield. 1998'de otizmli 12 çocuk üstünde yaptığı çalışmayla tanınıyor. Çünkü çalışmasından çarpıcı bir sonuç çıkardı. Çocuklara yapılan kızamık, kızamıkçık ve kaba kulak aşısının otizme sebep olduğunu iddia etti. Çalışma hızlıca İngiliz medyasının gündemine oturdu ve uzun uzun tartışıldı. Wakefield'ın bulgularını manipüle ettiği, üstünde çalıştığı çocukların durumu hakkında yalan söylediği anlaşıldı. Araştırma dergiden geri çekildi, Wakefield doktorluk yapmaktan men edildi. Ama zarar çoktan verilmişti. Bu makalenin yayınlandığı dönemde İngiltere'de çocukların aşılanma oranı %92'den %80'in altına düştü. Bütün çalışmalar aksini iddia etse de Türkiye'de bu aşı karşıtlığı dalgasından etkilendi. 2018 yılında Ankara'da yapılan aşı çalıştayına göre 2010'lu yılların başlarında 100 dolayında aile aşıyı reddediyordu. 2016'da bu sayı 10.000'i geçti, 2017 yılında 23.000 aileye ulaştı. Aşı karşıtlığı için aşıların otizm yaptığı, doğal olmadıkları için çok zararlı oldukları veya dine aykırı oldukları gibi bin bir türlü sebep var. Ve bunların hepsi koronavirüs pandemisinden önce gelişen şeyler. Pandemi Türkiye'deki aşı tartışmasını tekrar başlattı. Haziran 2021'de yapılan bir araştırma, Türkiye'nin %11'inin aşı olmadığını ve olmak istemediğini gösteriyor. %13'ü ise kararsız. Güvenli oldukları defalarca kanıtlanmış olsa bile insanları aşı olmaktan ne uzaklaştırıyor? İnsanların neden büsbütün aşı karşıtı olduğunu anlayabilmek için aşı karşıtlarının Facebook gruplarında ve Twitter'larında bayağı bir takıldım. Bu gruplardan birinde 11 Eylül'de plandemiye karşı bir miting düzenleneceğini gördüm. Maltepe'deki bu mitinge gidip insanlarla konuşmaya karar verdim. İnsanların ölümü çoğu aşılardan ve bunu saklıyorlar. Zaten bunlar şip takmak istiyorlardı. Zaten şöyle bir şey var. Ben aşı karşıtı değilim. Ama bunlar aşı değil. Aşının çözüm olmadığını, maskenin çözüm olmadığını düşünüyoruz. Bu ölümlerin de işte aşıdan kaynaklı kalp krizi olduğu söyleniyor. Amerika'nın kuruluşu, Fransız devrimi ve illüminaticiler. İnsanlarla konuştukça bir şeyi anlamak daha kolay oldu. Bu mesele basitçe aşı karşıtı olmaktan daha karmaşık. İnsanlar aşıların kendisi kadar pandemi rejimi diyebileceğimiz şeyden de şikayetçiydi. Ve bir cumartesi günlerini güneşin altında bu protestoda geçiren insanların ortak bir özelliği de vardı. En azından bir komple teorisine inanmayan insan burada neredeyse yok. Komple teorisi basitçe şu demek: yaşanan olayların çok daha makul açıklamaları varken bu olayları bir grup insanın kurguladığı inancı. Ve bu teoriler mantıklı olmasalar bile kuvvetli şeyler, çünkü insanlar olarak bazı yatkınlıklarımızı çok iyi kullanıyorlar. Bu yatkınlıklardan ilki kötü haberlerin ve felaket haberlerinin ilgimizi çekme hızı. Paul Rozin ve Edward Roizman bu duruma olumsuzluk önyargısı demişler. Kötü haberler ilgimizi daha iyi çekebiliyorlar çünkü kendimizi tehlikelere karşı korumamız lazım. Kişisel hayatımızda veya insanlık olarak ne kadar iyiye gidersek gidelim, olası tehlikelere karşı her zaman tetikteyiz. Komple teorilerini üreten ve yaygınlaştıran kişiler de insanların bu yatkınlığının farkında. İnsanları aşılar ve pandemi hakkında iyice korkuya sevk ederek etkili olmaya çalışıyorlar. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre aşılar hakkında yanlış bilgilerin %65'ini üreten sadece 12 kişi var. Benzer bir araştırmada da Türkiye'de 36 sosyal medya hesabını yanlış bilgileri yaymakta etkili olduğu görülüyor. Yanlış bilgileri ayıklamak da bilgi doğrulamayla uğraşan insanların işi. Nilgün Yılmaz da Teyit ismindeki bilgi doğrulama platformunda editör olarak çalışıyor. Bütün araştırmalar gösteriyor ki yanlış bilgi doğrudan en az 6 kat daha hızlı yayılıyor. Yanlış ve yanıltıcı bilgilerin etkisinin çok net görüldüğü bir örnek var. 2021'in ilk 3 ayında Facebook'ta en fazla paylaşılan haber bir doktorun Covid aşısı olduktan sonra öldüğünü bildiriyor. Aşı ve doktorun ölümü arasında hiçbir bağlantı yok ama yanıltıcı biçimde sunulan bu haber hızlıca yayılmış. Öteki yatkınlığımız da kontrol sahibi olma isteğimiz. İnsan denen varlığın çevresindeki bilgileri analiz edip anlamlandırma gibi müthiş bir özelliği var. Anlamayı başardıkça kontrol sahibi olmayı da başarıyoruz. Tarih boyunca depremler, yangınlar, bulaşıcı hastalıklar gibi çok fazla kişiyi etkileyen büyük felaketler komploları da yanında getirdi. Hepsinde başımıza gelen felaketlerin bir anlamını aradık. Bilgi bombardımanı çağında da bu anlamı ararken üstümüze yanlış bilgiler de yağdı. Kötü ve korkutucu haberler, yani dikkatimizi rahatlıkla çeken şeyler. Deneylerin de bize gösterdiği gibi insanlar bir olayın sonuçları üzerinde kontrol sahibi olmadıklarını hissettikleri zaman komplocu inanış artıyor. Mesela depremlerin yeryüzünün levha hareketleri yüzünden olduğunu artık biliyoruz. Ama insanlık olarak bu bilgiye bir zamanlar sahip değildik.
Antik Yunan'da deniz tanrısı Poseidon'un mızrağını yere vurduğunda deprem olduğunu düşünüyorduk. Yani daha yaşadığımız şeyler hakkında hiçbir bilgimiz yokken bile bir açıklama istiyorduk ve o açıklamayı buluyorduk. Böylece Poseidon'u kızdırmadan yaşamamız gerektiğini anlıyorduk. Bu da bize durumun üstünde kontrol sahibi olduğumuzu hissettiriyordu. Bugünse bir bilgi bombardımanı çağındayız. Hiç durmayan bir haber ve bilgi akışı içinde savruluyoruz. Tüm bu bilgileri toparlamamız, analiz etmemiz ve anlam yaratmamız lazım. Anlamalıyız ki hayatımıza dair kararları alabilelim. Herhangi bir insanın standart bir gününde, olağan bir gününde bu kadar fazla miktarda, bu kadar karmaşık, bu kadar teknik, bu kadar anlaşılmaz, bu kadar kötü ifade edilmiş bilgiyi alıp süzüp bunun üzerine kararlarını olgunlaştırması artık mümkün değil. Gerçek çoğunlukla birbirleriyle ilişkilerini görmenin zor olduğu çok fazla bilgiden oluşur. Hem çok fazla veriye sahip olmayı hem de bu verilerin ilişkilenme biçimini görüyor olmayı gerektirir. Ama komplo teorileri çoğunlukla yanlış bilgilerden oluşsalar da anlam yaratmamızı kolaylaştıran hikayeler. Tıpkı Poseidon'un mızrağı gibi. Bu tabii ki mitolojik bir anlatı ve doğru değil ama cevapsız kalmaktan çok daha iyi bir açıklama. Komplocu ya da komplo teorilerine yatkın bir düşünme biçimi uzun zamandır zaten yerleşmiş durumda. Dolayısıyla herhangi bir büyük, insanlığı zorlayan, meydan okuyan herhangi bir büyük belayla karşılaştığımızda derhal oraya anında yapıştırılabiliyorlar bu büyük açıklamalar. Komplo teorileri hemen hemen her zaman üretildiler ama bugün üretmesi de yaygınlaştırması da daha kolay. Rahatlıkla, kolaylıkla şu anda kafanızdan bir özlü söz uydurup altına Tolstoy yazıp post edersiniz ve ona herkes Tolstoy'un olduğunu düşünür. Çünkü neden olmasın? Neden Tolstoy'un olmasın? Pandemiye ve aşılara dair süreci tekrar düşününce yalan yanlış bilgilerin yayılması o kadar da şaşırtıcı değil. Özellikle virüs ilk ortaya çıktığında doğru bilgilerimiz sınırlıydı. Çok az şey biliyorduk. Gerçeğe ulaşmak için bilgiler toplanırken, araştırmalar yapılırken komplo teorileri yarışa çoktan önde başlamıştı. Pandemiye dair politikalar da komplolara inanma eğilimimizi arttırdı. Uzun süre normalden çok uzak bir hayat yaşadık. Sokağa çıkma kısıtlamaları vardı. Hatta bir ara 17 gün boyunca tamamen evlerimize kapandık. Bütün bunlar içinde bulunduğumuz durumu kontrol edemediğimizi bize düşündürdü. Ve bu yüzden pek çok kişi bir kontrol illüzyonunu yaratan komplolara inanmayı tercih etti. Komploların en yıkıcı etkisi de bu. Çünkü gerçekten içinde bulunduğumuz durumda kontrolümüz çok az. Komplocu düşünce biçimi bize kontrol sahibi hissettiriyor ama asıl yaptığı şey elimizdeki o düşük miktardaki kontrolü de kaybetmemize sebep olmak. Çünkü Bill Gates gibi bir adamın tutup bir virüs üretip dünyanın nüfusunu azaltmak istediğine eğer inanıyorsak bu korkunç kötülük karşısında yapabilecek hiçbir şeyimiz kalmaz. Bu aslında bu yanlış anlayışı, dünyanın dönüştürülemez, değiştirilemez bir yer olduğu anlayışını fena halde besliyor. Bugün pandemiye dair pek çok soruyu defalarca tartışabiliriz. Saat kısıtlamaları anlamlı mıydı? Okulları kapatmaya değer miydi? HES kodu uygulaması kalıcı olacak mı? Bunların hepsi gayet makul sorular ve cevaplarını tartışabiliriz. Ama bu tartışmada komplo teorilerine inanmak bizi gerçekliğe ulaştırmayacak. Bize sadece ortada çok basit bir cevap varmış gibi hissettirecek.